taze ve çağdaş bir dokunuşla aşılanmıştır. Disney'in mitolojik fantazi uyarlaması Percy Jackson and the Olympians, gizemli güçlere sahip çekingen bir yarı tanrı olan Percy'nin etrafında dönüyor. Percy Jackson mükemmel bir öğrenci olmasına rağmen, canlı kabuslarını kontrol etmekte ve derslerine konsantre olmakta zorluk çekiyor. Percy'nin anladığı kadarıyla cebir öncesi profesörü canavarca bir varlığa dönüşüyor ve onu öldürmeye çalışıyor. Percy'nin annesi bunu öğrendikten sonra Percy'nin gerçek kökenini öğrenmesinin ve gerçekten korunabileceği tek yere gitmesinin zamanının geldiğine karar verir. Percy'yi yarı tanrıların kampı Meles kampına kaydeder ve burada deniz tanrısı Poseidon'un biyolojik babası olduğunu keşfeder. Hızla gelişen bir gizemin ortasında Percy, Olimpos dağındaki tanrılar arasında felaketle sonuçlanacak bir savaşı önleme umuduyla yeraltı dünyasının kapılarına ulaşma görevinde iki beklenmedik müttefikten, bir satir ve Athena'nın yarı tanrı kızı, yardım ister. Gösteri bizi Percy ve onun dünyasıyla tanıştırarak başlıyor ve ardından buradan itibaren oldukça zahmetsizce yavaş yavaş gelişiyor. Kahramanımızın arka planını oluşturduktan sonra olay örgüsüne balıklama dalıyoruz. Yaratıcılar hikayenin herhangi bir aksama olmadan ilerleyebilmesi için hikayenin ilk birkaç bölümünde sağlam bir temel oluşturdular. Ek olarak dizi, bölümler boyunca sizi içine çekme ve dikkatinizi çekme konusunda harika bir iş çıkarıyor. Tıpkı kitaplar gibi bu dizide büyüleyici, mitolojiyle dolu ve taze, çağdaş bir yorumla dolu. Kaynak materyalde bazı değişiklikler yapılmış olsa da konu ustaca işleniyor ve hikaye hayat buluyor. Ek olarak, değişiklikler zorlanmış gibi gelmiyor ve olay örgüsünü oldukça güzel bir şekilde geliştiriyorlar. Bununla birlikte, gösterinin önemli bir eleştirisi sezonun aceleye getirilmiş gibi görünmesidir. Sonuç olarak, karakterlere sınırlı erişimimiz oluyor ve onların maceraları kısalıyor, bu da duygusal tepkilerde ve yoğunluklarda önemli bir düşüşe neden oluyor. Dahası, ana karakterlerle, özellikle de dizinin sonlarına doğru, onlara sınırlı maruz kalmanız nedeniyle empati kurmakta zorlandınız. Bir diğer eleştiri ise sezon boyunca karakterlerin ve hikayelerinin oldukça yüzeysel hissettirmesiydi. Karakterler sığ görünüyordu ve onlarla bağlantı kurmayı zorlaştırıyordu. Ancak genel hikaye mükemmel bir şekilde uygulandı. Bazıları, ana karakterlerle karşılaştırıldığında, çeşitli Yunan tanrılarını canlandıran konuk yıldızlara karşı genellikle beklenmeyen bir empatinin hissedilebileceğini iddia edebilir. Dünyalara ve sunumuna gelince, yeraltı dünyası hem dehşet verici hem de ustaca yapılmıştı. Mitolojik yaratıkların düzeni ve karakterlerin orada karşılaştığı zorluklar akıllara durgunluk vericiydi. Öte yandan yeraltı dünyasının dudak uçuklatan gösteriminin aksine Olimpos Dağı tasviri beklentilerimizin altında kaldı. Olimpos Dağı yeraltı dünyasına göre çok daha az büyük ve muhteşemdi ve onu umduğumuz kadar göremedik. Ancak o kadar da kötü değildi. Yeraltı dünyasından umutlarımızı büyüttüğümüz için bu biraz hayal kırıklığı yarattı. Konuk yıldızlar arasında, her zamanki gibi çevrilmemiş taş bırakmayan bir performans sergileyen dehşet verici Ares, hem en ilginç, hem de en korkunç tanrıdır. Denize benzer bir heybet havası yayan Poseidon'u da görüyoruz. Tavrı sakin ama bir fırtına gibi çalkantılı ve diyalogları tutkulu ama babacan bir şekilde aktarıyor. Ayrıca Ares'i canlandıran oyuncu, savaş tanrısını beyaz perdede hayata geçirme konusunda olağanüstü bir iş çıkarıyor. Bir diğer önemli karakter ise Hephaestus'tur. Kısa bir süreliğine ortaya çıkıyor ama oldukça büyük bir etki bırakıyor. Medusa'yı oynayan oyuncu da 3. bölümde benzer şekilde dikkatleri üzerine çekiyor. Büyüleyici performansı silinmez bir izlenim bıraktı, izleyiciyi büyüledi ve talihsiz geçmişine dair empati uyandırdı. Üstelik Hermes'i canlandıran oyuncu da gerçekten öne çıkıyor ve hemen saygınızı ve sempatinizi kazanıyor. Her ne kadar güçlü bir figür olsa da Zeus bizi biraz hayal kırıklığına uğrattı. Percy ile etkileşimde bulunurken diyalogun sunumunda bir miktar rahatsızlık hissedebiliyordunuz. Ancak o kadar da çarpıcı değildi ve bu öznel olabilir. Bunun da ötesinde Zeus, şüphesiz iz bırakan, heybetli bir kişilikti. Genel olarak bakıldığında, Percy Jackson and the Olympians'ın ilk sezonu pek çok açıdan başarıya ulaşmış gibi görünüyor. İlgi çekici bir olay örgüsü, heyecan verici gelişmeler ve Yunan mitolojisinin çağdaş bir dönüşle mükemmel bir şekilde yeniden tasavvuru. Konu, çeşitli efsanevi karakterlerin ve Yunan tanrılarının ortaya çıkmasıyla daha da zenginleşiyor. Ancak sezonla ilgili birkaç sorun var ancak bazı küçük püf noktaları dışında sezon çok eğlenceli ve gürültülü bir maceranın ardından hiç kimse tarafından kaçırılmamalı.